Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. Aksiyon, farkında olmayan ve sıkışmış. Şimdi bu ilişki içerisinde aslında birçok şeyin farkına varamadığınızı düşünen bir enerjide, özellikle de eyleme geçilmesiyle ilgili, eyleme geçmek, harekete geçmek, ilişkinin daha üst seviyelere taşınmasıyla ilgili. Yani bu illa işte evlilik gibi düşünmenize gerek yok ama genel manada ilişkiyle ilgili, net olmakla ilgili sıkıntıların olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani burada sanki eyleme geçmek istiyorum ama eyleme geçemiyorum. İşte harekete geçemiyorum. Bir şeyler var beni tutuyor dediği. Ama genel manada ikiniz için de böyle düşündüğü bir durumun içerisinde. Yani ilişkinin çok böyle sıkışmış bir enerjisinin olduğunu, ilerlemediğini, ilerlemesi için de harekete geçmek isteseniz de bunu yapamadığınızı, ilişkide sıkıntıların bunlardan kaynaklı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bunun yanı sıra maddi olarak bazı sıkıntılı durumlar da ilişkinizi etkiliyor olabilir. Bunu yani şöyle söyleyebilirim. Bu ilişki içerisinde biraz birbirinizle maddi alışverişe girmiş olabilirsiniz. Bir taraf biraz daha kurnazca bazı enerjilere geçmiş olabilir. Taraflardan biri sorun yaratmış olabilir para konusunda diyebiliriz. Farklı bir durum olarak, yani parasal hiçbir durumumuz yok bizim diyorsanız eğer, değersizlik duygusu ve sevgiden yoksun olma hissinin bu ilişkinin çok belirgin bir enerjisi olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani iki tarafında, sizin de onun da değersizlik duygusunun içerisinde kaldığınızı, işte duygularınızı çok fazla göstermek istemediğinizi iki tarafında, daha çok böyle mantıkla harekete geçmek isteyen enerjilerin olduğunu, biraz böyle tartışmanın, huzursuzluğun olduğu bir ilişki olarak adlandırıyor ama bunun en büyük sebebinin aslında değersizlik duygusu olduğunu, birbirinize karşı, yani direkt işte bize değersizlik duygusu var gibi değil ama işte mesela bazı insanlara dersiniz ki işte ya bana hiç sevgisini göstermiyor ama der ki hayır ya gösteriyorum der. İki tarafında birbirine karşı sevgi gösterme ile ilgili sorunları olduğunu düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Yani bu ilişkide birbirimize ne kadar değer versek de bunu gösteremiyoruz. Daha çok böyle duygularını saklayan enerjilerdeyiz ve bu durumda ikimizin arasında sorun yaratıyor. Bu ilişkide ciddi bir sorun yaratıyor dediği bir durum var. Kız çocuğu, haç ve bahçeler kartı. Fiziksel olarak uzak olabilirsiniz birbirinizden ve bu durum ilişkinizi ciddi şekilde yıpratıyor olabilir. Fiziksel olarak bir durumumuz yok, sorunumuz yok diyorsanız da birbirinize karşı söylediğiniz, kızgınken söylediğiniz cümleler, kırıcı kelimeler, biraz ruhsal olarak birbirinizi yoran bu ilişkinin yorucu bir durumu olduğunu söylüyor. Bir taraftan aslında çok masum bir enerjinin olduğunu, güzel böyle nasıl söyleyeyim, umut veren, böyle güzelliklerin olabileceği, daha böyle ya bir şeyleri düzeltebiliriz, güzel şeyler yaşayabiliriz enerjisi varken diğer taraftan da ciddi bir yıkım enerjisinin olduğunu, ciddi bir üzüntü ve yorucu bir enerjinin olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Toparlarsak ilişkiyle ilgili aslında bu ilişki içerisinde birbirinizi çok da anlayamadığınızı düşünüyor diyebiliriz. Yani bir tarafın sevgisini gösteriyorum derken işte diğer tarafın sevgisini gösterememe durumu ya da o sevginin birbirine o sevgiyi hissettirememe durumlarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çok fevri davranışların içerisinde olabilirsiniz birbirinize karşı. Öfkeleniyor olabilirsiniz, kızıyor olabilirsiniz ve bu da ciddi şekilde böyle ilişkiyi yıpratan bir durumu ortaya çıkarıyor diyor aklınızdaki kişi. Şimdi ilişkiyle ilgili düşünceleri böyle. Kendisiyle ilgili ne düşünüyor bu ilişkiyle ilgili, ilişkin içerisinde? Ruhun karanlık gecesi, ilahi eril ve yalnızlık. Özellikle videoyu izleyen arkadaşım kadın sanır.
burada birazcık daha yüksek olan enerji. Biraz sonra erkek arkadaşlar için de aktaracağım ama. Şimdi öncelikle video izleyen arkadaşım, kadınsan eğer aklındaki kişi çok net bir şekilde bu ilişki içerisinde net ben olabilirim, erilliğimi gösterebilirim, bunu çok net ortaya koyabilirim dediği bir süreçte bununla sınanıyor da olabilir. Çünkü bu zamana kadar daha çok böyle dişil enerjisini dişil enerjisi yüksekse eğer bu ilişkiyle beraber sınanma durumları, görmesi gereken taraflar eril enerjisinin yükselmesi adına olabilir. Ruhun karanlık gecesi ve yalnızlık kartıyla beraber burada çok net bir şekilde artık eril enerjiyi hissetmesi gerektiğinin farkına varan, bununla yüzleşip harekete geçmek, eyleme geçmek durumlarıyla kendini göstermesi gerektiğini düşünüyor bu ilişkinin içerisinde. Ancak yalnızlıkla ilgili de çok ciddi bir duygu tanımlaması var. Bu ne demek? Yalnızlık korkusu da olabilir. Ya da yalnız olmalıyım gibi bir inanışa da sahip olabilir. Bu da onun ciddi şekilde ilişkinin içerisinde var olmasını engelliyor diyebiliriz. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım erkeksen eğer burada şunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Eril enerjisi çok yüksek olabilir. Bunu dengelemesi gerektiğinin farkına vardığı bir ilişki olabilir bu ilişki. Yani aslında her şeyi ben yapıyorum, ben çözüyorum, ben çözmeliyim dediği bir durumun içerisinde olabilir. Ama artık o eril enerjiden eril enerjisini düşürüp daha çok dişil enerjisini arttırması gerektiğinin farkına vardığı bir ilişki olduğunu söylüyor diyebiliriz. Aynı şekilde yalnızlık korkusu olduğunda ya da yalnızlıkla ilgili inanışları olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi devam edersek eğer burada kupa ikilisiyle beraber aslında çok net bir şekilde aradaki duyguların çok gerçek olduğunu ve size karşı aslında hissettiği şeylerin gerçek aşk, gerçek sevgi olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ancak burada güvenle ilgili ciddi durumları var aklınızdaki kişinin. Güvenilir bir ilişki içerisinde olmak, burada sanki ne kadar emek verirsem, ne kadar çabalasam da güvenilir bir ilişki içerisinde olamam inancı ya da İşte ben çok emek veririm, duygularımı gösteririm. Ama ben duygularımı ne kadar çok gösterirsem karşımdaki de duygularını o kadar göstermez gibi bir inanışı olabilir. Yani burada genel manada bu ilişki içerisinde tamam seviyorum, tamam güvenilir bir şeyin içerisinde olmak istiyorum ama emek de vermek istemiyorum dediği bir durumun içinde. Bu da emek verirsem karşılığını alamam. İşte ben 7 adım atarım ama karşılığında bir adım alırım dediği bir blokaj var diyebiliriz. Ne kadar sevgi de olsa, güven de olsa arada ya da duygular yüksek de olsa harekete geçmekte biraz zorlanan yavaş bir enerji olduğunu ve bunu da kendini koruyabilmek adına yaptığını söylüyor bize. Sağ, çapa ve mezar kartı geldi. Aslında sizinle beraber yalnızlık korkusunu, yalnızlıkla ilgili o tanımlamalarını, güvenilir bir ilişki içerisinde olma durumlarını deneyimlemek istiyor. Yani yalnızlığı daha doğrusu cümleyi kuramadım hemen toparlıyorum. Yalnızlıkla ilgili o negatif tanımlamayı bitirip sizinle güvenilir bir ilişki içerisinde olabileceğini düşünüyor. Köklenmek istiyor. Gerçekten uzun soluklu bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Sevgiyi, aşkı hissettiği, o ilahi o sevginin içerisinde olabileceğinin farkında. Ama diğer taraftan da onun o karanlık tarafı, işte emek vermemelisin tarafı, tılsım yedilisiyle o sağlık tarafını birazcık ortaya çıkarıyor. Sağ ne? Sağ nazik, etkileyici bir enerjidir ama sorumluluk almak istemeyen, özgürlüğü seçen, daha çok böyle evliliği falan böyle ya da ne diyelim bağlanmayı istemeyen bir enerjinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü bağlanırsam, sevgimi gösterirsem, emek verirsem zarar görürüm dediği bir düşüncesi var aklınızdaki kişinin. O yüzden bu ilişki içerisinde aslında ilişkideki duygulara ya da sizinle ilgili durumlara güveniyor olmasına rağmen harekete geçme ile ilgili aslında o sıkışmışlık, aksiyona geçememe durumlarını kendi bu korkularından dolayı oluşturuyor diyebiliriz. Buradan o çıkıyor. Şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu ilişkide sizi nasıl görüyor buna bakalım. Uyanış, gurur, ego. Bu arada şunu söyleyeyim konuşalım. Gurur ego kartı ama görür görmez ki sürekli kullandığım bir deste biliyorsunuz. Sürekli takip eden arkadaşlarım. İlk kez şunu hissettirdi. Güzel. Yani tavus kuşu evet güzeldir ama
hiç böyle hissetmemiştim yani kartla ilgili. Sürekli kullandığım bir deste olmasına rağmen. Evet, biraz böyle gurur, ego yapan bir yapınız olabilir onun gözünde ama çok da güzel ya da etkileyici sizi görüyor diyebilirim, kadın ya da erkek. Kendi durumunuza göre alın. Çok net bir şekilde görüntünüz onu ciddi şekilde böyle etkiliyor olabilir. Ama çok güzel geldi kartlar. Şöyle, aklınızdaki kişide gelen kupa ikilisiyken sizde gelen de aşıklar kartı oldu. Tekrar diyeyim, sürekli takip etmeyin arkadaşlar. Belki bilmiyorlar ama sürekli takip eden arkadaşlarım bilirler, ben ruh eşi, işte ruh ikisi falan filan demiyorum. Söyleyen arkadaşlara saygım var ama çok ayrıntılı bakılması gerektiğine inanıyorum. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Aranızda çok ciddi bir çekimin olduğu, ciddi tutkusal ve ruhsal olarak birbirinize çekildiğiniz bir enerjiniz var. Bu tabii ki işte duygusal açlıktan kaynaklı da olabilir. Birbirinizin o eksik olan duygularını hissetmekten kaynaklı da olabilir. Parantezde bunu da söyleyeyim. Şimdi sizi nasıl görüyor bu ilişkinin içerisinde dediğimizde? Aslında sizin daha çok farkında olduğunuzu, uyanışınızı bu ilişkiyle beraber gerçekleştirdiğinizi düşünüyor. Burada bir tarafınızın çok böyle gurur yaptığınız, ego yaptığını, belki biraz kendinizi beğendiğinizi düşünüyor olabilir. Ama diğer taraftan da çok fazla affedici bir enerjiniz olduğunu, yani bazen böyle çok şey görünür ya insanlar, işte ay bu çok havalı dersiniz ama aslında öyle değildir. İçinde ya da biraz tanıdığınızda aslında çok farklı bir enerjisinin olduğunu, tam tersi bir enerjinin olduğunu fark edersiniz. Böyle bir durumun içerisinde sizi görüyor. Yani ne kadar böyle işte gurur yaptığınızı ya da böyle üstten baktığınızı düşünüyor olsa bile çok mütevazi ve enerjinizin böyle çok affedici bir enerji olduğunu söylüyor. Sizin birazcık kafanızın karışık olduğunu düşünüyor olabilir ama aklınızdaki kişi. Yani biraz gidip gelen enerjilerde olduğunuzu, biraz böyle kaygılı bağlanma olabilir. Yani bir tarafınız çok iyiyken, her şey yolundayken, harikayken sıkıntılı durumlar olduğunda da en uç tarafa geçiyor olabilirsiniz onun gözünde. Devam edelim hemen. Tılsım altılısı, aşıklar ve kupa beşlisi geldi. Şimdi bu ilişki içerisinde alma verme dengesini ciddi şekilde bozan taraf olabilirsiniz. Sizin de ona karşı duygularınızın gerçek olduğunun çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var ama sizin çok fazla karamsar olduğunuzu düşünüyor. Bu ilişki içerisinde en ufacık bir sorun olduğunda hep negatife odaklandığınızı ve o negatifliğin içerisinde kaldığınızı düşünüyor diyebilirim. Burada birazcık şey de var. Yapıyorsun ama sonra karşılığını bekliyorsun. Nedir? Mesela onun için çok çabalıyorsunuzdur, çok emek veriyorsunuzdur. Bazen sizden istemediği, hatta çoğu zaman sizden istemediği fedakarlıkları ya da onun hayatını kolaylaştıracak şeyler yapıyorsunuzdur. Ama sonra da işte bak ben sana bunu yaptım, işte sen karşılığında bir şey yapmadın gibi. Yani sizin tarafınızdan baktığımızda iyi niyetli bile olsa burada, yani ben senden istemediğim şeyleri bana yaptın, veriyorsun, sürekli veriyorsun, sürekli işte ilgi veriyorsun, alaka veriyorsun, para veriyorsun, artık neyse. Ama sonra karşılığını alamadığında da negatife dönüyorsun dediği bir bakış açısı var bu ilişki içerisinde sizinle ilgili. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi Heste kartı biraz kıskançlıktan bahseder, biraz paranoyaklıktan bahseder. Burada biraz daha çok böyle sizin kıskanç olduğunuzu diyebilirim, düşünüyor. Daha önceki tecrübelerinizden dolayı biraz sıkıntılı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Aldatılmak, aldatılmayla ilgili bazı korkularınız olabilir. Biraz kıskançlık durumunuzun yüksek olduğunu söylüyor diyebilirim. Özellikle yüz yüze gelemeyen bir enerji, yani bir durum varsa, uzaksanız birbirinizden ya da çok fazla fırsatınız olmuyorsa görüşmeye. Özellikle burada bu toparlayamadım. Özellikle çok fazla görüşememe durumları ortaya çıktığında ya da yüz yüze gelememe durumları ortaya çıktığında kıskançlığın çok böyle arttığı ve yorucu bir durumu ortaya çıkardığını söylüyor diyebiliriz. Şimdi genel olarak ilişkiyle ilgili bakış açısı böyleydi. Size neler söylemek ister, bunlara bakalım. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Size neler söylemek isterdim? Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun dedi. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin. Duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi.
Aramızdaki ruhsal bağı hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız dedi. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor dedi. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. Aslında enerjinizin çok yüksek olduğu, yani birbirinize karşı ya herkes ruh eşim işte ikiz alevim falan demez. Dememeli de bence. Doğru olan da bence o. Ama burada ciddi bir çekim enerjinizin olduğunu farkında olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden dedi. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Biraz kıskanç olduğunuzu fazlasıyla düşünüyor olabilir. Kimse senin gibi olmayacak, bundan o kadar eminim ki dedi. Bir ilişkiye hazır değilim kartının üzerine aldım. Çünkü şimdi burada ciddi şekilde sevgiden korkan bir enerjisi var diyebilirim. Genel manada sevgi göstermenin, ilgi göstermenin zarar verebileceğine dair bir inancı var aklınızdaki kişinin. Bu da geçmişteki tecrübelerinden kaynaklı olabilir. Bu biraz, hatta fazlasıyla sizin ilişkinizi etkiliyor. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu gece için melek kartlarından mesaj alalım. Bir tane de bu gece için mesaj kartı alalım. Bu gecenin mesajı. Ayrılık kartı geldi. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi. Burada şunu da söyleyebilirim bunu. Evet, bitmesi gereken şeyler varsa biter ya da ilişkide tutmuyorsa enerjiniz ya da değişip dönüşmesi gereken şeyler varsa ayrılıklar gerçekleşir. Taraflar deneyimlerini alır ve o deneyimle beraber frekansı artan ya da azalan ya da aynı frekansa gelirseniz orada işte çözülümler oluşur. Aynı frekansa çıkarsanız orada zaten tekrar bir araya gelirsiniz. Ama sizin örneğin dersinizi alıp frekansınızı yükseltmeniz, karşınızdaki kişinin dersini alamaması, gerçekleri görememesi ve frekansının aynı kalması ya da düşmesi zaten sizin artık o frekansta, aynı frekansta olmamanızdan kaynaklı sizin de o kişiye karşı çekiminizi ortadan kaldırmış olacak. O yüzden ne yaşanıyorsa yaşanması gerektiği için ve hayrınıza olduğunu tekrar tekrar hatırlatmanızda fayda var diyebiliriz. Önemli olan şifalanmanız kendinizin. Çünkü kendinizi şifalandırdığınızda o istediğiniz, mutlu olacağınız ilişkiye doğru kendinize yol açmış olursunuz. Öyle diyelim. Biri seçin arkadaşlarım. Arkadaşlarının yardımını al dedi. Diğerlerinden destek iste ve gelen desteği kabul et dedi. Bu aralar daha çok böyle arkadaşlarınızla vakit geçirirseniz, onlardan destek alırsanız çok daha güzel enerjiler oluşabilir. 2'yi seçen arkadaşlarım, nişanlanma. Aşk hayatın daha yüksek bir bağlılık seviyesine terfi ediyor dedi. 3'ü seçen arkadaşlarım, aldatmaca. Bu ilişkide bir taraf ikinci kişilik maskesi takıyor. Daha çok duygularını göstermek istemeyen bir taraf var. Yani aklınızdaki kişi de bu çok net. Duygularını göstermenin yanlış olduğunu düşünüyor. Umarım en kısa zamanda da bu duyguyu şifalandırır. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.